Başarı denince aklımıza hep ne yapmamız, hayatımıza neleri eklememiz gerektiği gelir, değil mi? Yeni alışkanlıklar, yeni beceriler, yeni hedefler. Ama ya madalyonun diğer yüzü? Yani hayatımızdan çıkarmamız gerekenler? Başarıya yer açmak için neleri feda etmeliyiz? İşte bugün tam da bu konuya odaklanacağız. Başarılı olmak için neleri bırakmamız gerektiğini gelin birlikte keşfedelim. İşte bütün mesele bu aslında. Bu bizim anahtar cümlemiz olacak. Şöyle düşünün, gardırobunuz ağzına kadar eski kıyafetlerle doluysa, o çok beğendiğiniz yeni elbiseyi nereye koyacaksınız? Yer yok. İşte hayatımız da tam olarak böyle işliyor. Zihinsel, duygusal ve hatta fiziksel olarak fazlalıklardan kurtulmadıkça, başarı gibi o yeni ve değerli şeylere yer açamayız. Başarı, boşlukları sever. O yüzden bizim işimiz önce o boşlukları yaratmak. Aynen öyle. Nasıl ki dağınıklığın ortasındaki bir odada odaklanıp çalışamazsınız, zihinsel ve duygusal bir dağınıklığın içinde de hedeflerinize koşamazsınız. Bu incelememizde hayatımızdaki bu fazlalıklardan kurtulup başarıya nasıl yer açacağımızı 3 temel adımda göreceğiz. Önce iç dünyamız, sonra günlük eylemlerimiz ve son olarak da ilişkilerimiz. Hazırsanız başlayalım. Her şey ama her şey içeride başlar. Dışarıda gördüğümüz bütün sonuçlar, içerideki düşüncelerimizin, inançlarımızın bir yansımasıdır. Evin temelini atmadan çatıyı yapamayız, değil mi? İşte zihinsel temelimiz sağlam olmadan da kalıcı bir başarı inşa edemeyiz. O yüzden haydi temizliğe en temel yerden, yani ta kendimizden, zihnimizden başlayalım. Şimdi dürüstçe bir düşünelim. Bizi en çok sınırlayan şey dışarıdaki koşullar mı, yoksa kafamızın içindeki o susmak bilmeyen ses mi? Çoğu zaman en büyük engeli farkında olmadan kendimiz yaratırız. Şimdi gelin bu engellerden en yaygın olanıyla işe başlayalım. İşte bu o kadar kritik bir nokta ki, mükemmeliyetçilik en iyiyi aramak falan değildir. Aslında o, hiçbir zaman yeterince iyi olamayacaksın demenin sinsi bir yoludur. Harekete geçmenizi engeller, sizi olduğunuz yere çiviler. O yüzden unutun mükemmeli. Bizim hedefimiz mükemmel olmak değil, sürekli ilerlemek olmalı. Ve işte hızla kurtulmamız gereken birkaç zihinsel yük daha. Sürekli zayıflıklarınıza odaklanmayı bırakın, güçlü yönlerinizi parlatın. Unutmayın, enerji nereye akarsa orası büyür. Yapamam kelimesini lügatınızdan söküp atın çünkü kelimeler inançları, inançlar da gerçeği yaratır. Kendinizi küçümsemeyin, potansiyelinizin önüne koyduğunuz en büyük engel budur. Geçmişe takılıp kalmayın çünkü dikiz aynasına bakarak ileri gidemezsiniz. Ve sakın ha, ben tek başıma ne yapabilirim ki diye düşünmeyin. Her birimiz bir fark yaratabiliriz. Şimdi bu karşılaştırmaya bir bakın. Kendini başkalarıyla kıyaslamak resmen mutluluğunuzu ve enerjinizi çalan bir hırsız gibidir. Sürekli başkalarının ne yaptığına bakarak kendi yolunuzdan saparsınız, dikkatiniz dağılır ama ne zaman ki odağınızı tamamen kendi yolculuğunuza çevirirseniz işte o zaman gerçek ilerlemeyi ve ivmeyi yakalarsınız. Tamamdır. Zihnimizi biraz temizledik. Harika bir ilk adım bu. Ama doğru düşünce yapısı ancak doğru eylemlerle birleştiğinde bir anlam kazanır. Hani düşünceler tohumsa, eylemlerde o tohumları sulayan sudur. Şimdi bizi hedeflerimizden alıkoyan hangi davranışları hayatımızdan çıkarmamız gerektiğine bir bakalım. Bu soru aslında proaktif olmakla pasif olmak arasındaki o devasa farkı ortaya koyuyor. Başarı öylece kapınıza gelip sizi bulan bir şey değildir. Sizin gidip onu bulmanız, hatta çoğu zaman sizin onu yaratmanız gereken bir şeydir. İşte en büyük tuzaklardan biri beklemek. Doğru zamanı beklemek, şansın gelmesini beklemek, birinin bize yardım etmesini beklemek. Hayır, doğru zaman diye bir şey yoktur. Doğru zamanı siz yaratırsınız. Hani derler ya, şans dediğimiz şey aslında hazırlıkla fırsatın buluştuğu o andır. Peki beklemiyorsak ne yapıyoruz? İşte formül bu kadar basit. 3 adım. 1. Sürekli kendinizi geliştirerek hazırlıklı olun. 2. Gözünüzü dört açın ve çevrenizdeki fırsatları görmeyi öğrenin. Ve 3. En önemlisi, o fırsatı gördüğünüzde bir an bile tereddüt etmeden harekete geçin. Bir diğer önemli konu da oyun alanınızın büyüklüğü. Küçük oynamak, yani küçük hedeflerle yetinmek, konfor alanınızda kalmak demektir. Güvende hissedersiniz ama asla büyümezsiniz. Sonuçlar da tabii ki küçük olur. Ama ufkunuzu genişletip büyük oynadığınızda, evet belki daha fazla zorlanırsınız ama alacağınız sonuçlar devasa olabilir. Ve bu slide belki de bu bölümdeki en önemli fikri tek bir cümlede özetliyor. Hayattaki en büyük risk nedir biliyor musunuz? Hiç risk almamaktır. Hata yapmaktan o kadar çok korkarız ki denemekten bile vazgeçeriz. Oysa asıl hata tam olarak budur. Unutmayın, başarısızlık düşmek değildir. Düştükten sonra ayağa kalkmamaktır.
Zihnimizi ve eylemlerimizi düzenledik ama bu yolculukta yalnız değiliz. Hani o meşhur bir söz vardır ya, en çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasınız diye. İşte bu yüzden çevremizdeki insanlar, yani ilişkilerimiz, başarımız üzerinde sandığımızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. Bizi ya yukarı çekerler ya da bir çapa gibi dibe. Bu kendinize sormanız gereken en dürüst sorulardan biri olabilir. Vaktinizi kimlerle geçirdiğiniz, enerjinizi ve motivasyonunuzu doğrudan etkiler. Çevrenizi bilinçli bir şekilde seçmelisiniz. Bu bencillik değil, kendi zihinsel ve duygusal sağlığınızı korumaktır. Bu da çok sık düşülen bir tuzak. Herkesi memnun etmeye çalışmak, aslında kimseyi tam olarak memnun edememek demektir. Çünkü bu yolda kendi değerlerinizden, kendi hedeflerinizden ödün verirsiniz ve en sonunda geriye sizden bir şey kalmaz. Bunun yerine kendinize ve sizin için gerçekten önemli olan o birkaç kişiye odaklanın. Ve işte ilişkilerde hızla bırakmanız gereken diğer bazı zehirli alışkanlıklar. Başkalarının onayı olmadan hareket edememek. Çünkü bu sizi kendi hayatınızın başrolü değil, seyircisi yapar. Sorumluluk almayıp sürekli başkalarını suçlamak, çünkü bu gelişimin önündeki en büyük engeldir. Sadece zaman ve enerji kaybı olan kin tutmak, güvenilirliğinizi yerle bir eden boş sözler vermek ve tabii ki enerjinizi emen, sizi sürekli aşağı çeken o negatif insanlarla vakit geçirmek. Bu alıntı çıtayı nereye koymamız gerektiğini o kadar güzel anlatıyor ki, insanlar hakkında değil, fikirler hakkında konuşun. Problemler hakkında değil, çözümler hakkında konuşun. Sohbetleriniz bile sizi ileriye taşısın. Evet, iç dünyamıza baktık, eylemlerimizi gözden geçirdik ve ilişkilerimizi masaya yatırdık. Bizi geride tutan zihinsel ve davranışsal ne kadar yük varsa hepsini belirledik. Artık tüm bu fazlalıklardan arınmaya ve başarıya yer açmaya, yani yeni bir başlangıç yapmaya hazırız. Sonuç olarak ana fikir en başından beri hep aynıydı aslında. Hayatınızdaki dağınıklığı temizlemek. Size hizmet etmeyen, sizi aşağı çeken, enerjinizi tüketen ne varsa ondan vazgeçtiğiniz an başarı, mutluluk ve anlam dolu deneyimler için kocaman bir alan açmış olursunuz. İşte şimdi top sizde. Bu konuştuklarımızdan sonra bir an durup düşünün. Başarınıza giden yolda size en çok engel olan o tek şey ne? Bugün, hemen şimdi, ilk olarak neden vazgeçeceksiniz? Karar sizin ve o yeni başlangıcınız işte tam da şimdi başlıyor.